Kaptan son dönemlerde takım biraz kulüp olarak da çalkantılı bir dönem geçiriyor. Sen takımın kaptanısın, liderisin. Bu süreci geçirme konusunda neler yapıyorsunuz futbolcu kardeşlerinizle, arkadaşlarınızla birlikte? Onu öğrenmek istiyorum. Sayın Tedesco'ya da sorum. Yeni bir meydan okuma, yeni bir challenge. Ligde belki istenen sonuçlar alınmadı. Ama Avrupa ile ilgili bir hedefiniz, hedef güncellemeniz var mı? Teşekkürler, başarılar diliyorum yarınki maç için. So first question is to you, Milan. Recently the team have been going through some ups and downs and difficult things. So as one of the captains, as one of the leaders, what would you like to say about it? And then I will ask the question to the coach. Good evening, everybody. Yes, that's true. Especially in the last two games, the result and especially the performance was not on the level like I think have to be. But we have to handle it. It's our responsibility. I think the players' responsibility, because coach and his staff giving us always the maximum information, the maximum ideas how he wants us to perform and everything. So it's our responsibility. And tomorrow, of course, we wanna make a good game. We wanna win to bring back more positivity and start to win. Evet, belirtmiş olduğunuz gibi özellikle son iki maçta almış olduğumuz sonuçlar ve performans istediğimiz gibi değildi ama bununla baş edebilmemiz gerekiyor. Bu oyuncular olarak bizim sorumluluğumuz, çünkü teknik direktörümüz ve ekibi bize maksimum bilgiyi veriyor. Artık sorumluluk bizlerde, oyuncularda. Yarın da kazanmak istiyoruz, iyi bir maç çıkartmak istiyoruz. Tekrardan pozitiflik katabilmek için camiaya. Coach, so this is a new challenge, European competition. So how would you describe your target in European competitions? Well, good evening. First of all, I think when you coach Fenerbahçe, your target is always to reach the maximum, whatever the maximum means. But my philosophy is like never think too far, because if you think too far, there is always a risk to forget one step. So one step after the other. Tomorrow is a great game. Why? Because I love this competition. I had the luck to play already this competition with Leipzig till the half final. So it is great. It's a great competition, and that's why I'm very happy to play and to coach tomorrow. Öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Fenerbahçe'nin teknik direktörü olduğunuz zaman her zaman hedefimiz her turnuvada maksimumu gerçekleştirmektir. Ama benim felsefem şudur: hiçbir zaman çok uzağa düşünmem. Çünkü eğer çok uzağa düşünürseniz bir adım atlama riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Yarın da güzel bir maç olacaktır. Bu turnuvayı çok seviyorum. Ben de bir teknik direktör olarak bu turnuvada yer alma şansına erişmiştim. Daha önce Leipzig'le yarı finale erişmiştik. Güzel bir turnuva. Bu turnuvada teknik direktör olarak yarın maça çıkacak olmaktan dolayı çok mutluyum. Can I have two questions for Milan and one for coach? Okay, hi Milan, Marko Šepat, Croatian Nova TV. First of all, what do you know about Dinamo Zagreb? Like at Fenerbahçe, there is a lot of new faces. Do you know some names? I guess that you know Ismail Benasser from Serie A. Yes, good evening first, nice to meet you. Yes, I know Benasser from Serie A. I know Niha Zayed, he played also for Fenerbahçe. These two guys I met already. The other guys I don't think so, or I'm not sure that if I played against, but yeah, Dinamo I know from my ex teammates like Marcelo Brozovic or Liva. The Dinamo is the biggest club in Croatia. They have really good fans, but we are get used in this because our fans are also amazing. Our stadium it's fantastic, always fantastic atmosphere. So we are get used on this, and tomorrow we expect really good game. Soru şu şekilde: Dinamo hakkında ne biliyorsun? Fenerbahçe gibi orada da çok fazla yeni oyuncu var. Benasser'i Serie A'dan tanıyorsun. Dinamo hakkında ne bilgiye sahipsin? Kaptanımızın cevabı şu şekilde: evet, Benasser'i Serie A'dan tanıyorum. Aynı zamanda Miha'yı tanıyorum Fenerbahçe'den.
Diğer oyuncularla daha önce karşılaştım mı emin değilim ama Dinamo'yu takım olarak biliyorum, hem Brozovic'den hem Liva'dan. Şunu biliyorum ki Hırvatistan'ın en büyük kulübü, çok iyi taraftarları var ama biz bu duruma alışkınız. Çünkü bizim stadyumumuzda da her zaman harika bir atmosfer oluyor. Yarın güzel bir maç bekliyorum. My next question is about your ex-players. You played with Livakovic, with Brozovic, Perisic, at Sampdoria with Šimić and Budimir. I found even that you played at Žilina with Mate Jelic. So you have a lot of connections with Croatian players. Do you have some contacts with some of them? Yes, still with Marcelo, with Ivan Perisic, we are still in contact. I had always good relationship with them. We were friends also out of the pitch. So yeah, I played with lot of Croatian players, and we spent a really good time together. Soru şu şekilde: çok fazla Hırvat oyuncuyla daha önce birlikte oynadın. Hala iletişim halinde olduğun oyuncular var mı? Evet, hala Marcelo ve Perisic ile iletişim halindeyim. Onlarla iyi bir iletişimim vardı. Sağ dışarısında da arkadaştık. Dolayısıyla çok fazla Hırvat oyuncuyla birlikte oynadım daha önce. And one question for Mr. Hi, Mr. I talked with Domenico Livakovic 2 weeks ago, and he told me how crazy it is to be a player in Istanbul at Fenerbahçe, not in bad way, but there is a lot of passion, but also a lot of pressure. You have been for a while now at Fenerbahçe. You have a lot of experience so far as a coach. Can you compare your previous jobs with this one? Yeah, I had different jobs already, but I think the most comparable job is probably Spartak Moscow, because yeah, it's also a huge club, a massive club with, I don't know, in whole Russia 30 million fans. Also with Schalke on a certain way, from the passion, from the emotions. So yeah, I'm used to it, and honestly, that's what I like. It's a little bit what I need. I like passion. I like also pressure. I like it because you can make people happy, a lot of people happy, and that's why I do this job. You're welcome. Grazie mille, credo. Soru şu şekilde: geçen haftalarda Livakovic'le konuştum ve kendisi İstanbul'da futbol oynamanın ne kadar çılgınca olduğunu söyledi. Tabii ki kötü bir anlamda değil ama hem tutku anlamında hem de baskı anlamında. Siz de bir süredir Fenerbahçe'desiniz. Geçmişte çalıştığınız yerlerle nasıl kıyaslarsınız Fenerbahçe'yi? Cevap şu şekilde: evet, farklı iş tecrübelerimle en çok kıyaslayabileceğim durum Spartak'taki durumum olabilir. Çünkü Spartak Moskova'da devasa bir kulüp, Rusya'da 30 milyon taraftara sahip bir kulüp. Aynı zamanda Schalke ile kıyaslayabilirim belli alanlarda, tutku ve duygu anlamında, ama ben buna alışkınım ki bu benim aslında istediğim şey, benim ihtiyacım olan şey bu baskıyı ve bu tutkuyu hissetmek. Çünkü siz bunu yaptığınız zaman çok fazla insanı mutlu edebiliyorsunuz. Ben de zaten bu yüzden bunu yapmayı seviyorum. Gamze Türk TV bu spor. Yarın için başarılar diliyorum hocam. Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi'ndense Avrupa Ligi Fenerbahçe için daha ulaşılabilir bir hedef demişti. Siz de kendisiyle aynı görüşte misiniz? Teşekkürler. So coach, previously Jose Mourinho said that Europa League is a more realistic target for Fenerbahçe compared to Champions League. Do you agree with him? Well, look, I didn't play the qualification games. I'm here since, I don't know, 13 or 14 days. So what was in the past, I can't judge. And it's, for me, it's difficult to say we are a team for this competition or this. To be honest, if we would play Champions League tomorrow, I would not be sad also. And I think my players also not, because we want to achieve always the maximum. But as I told you at the beginning, I like this competition, because I think the last years it was valued, so the level is really high, and that's the reason why we are happy to play it. Ben burada bu sezonki Şampiyonlar Ligi eleme maçları sırasında burada değildim. Geleli yaklaşık 13-14 gün oluyor. Dolayısıyla geçmişte ne oldu, ne söylendi bunu yargılayamam. Ama şunu da söyleyemem: bu turnuva bizim için daha iyi olur veya diğer turnuva bizim için daha iyi olur gibi şeyler söyleyemem. Sadece şunu söyleyebilirim: eğer yarın biz bir Şampiyonlar Ligi maçı oynuyor olsaydık da üzülmezdim. Aynı şey
oyuncularım için de geçerli. Çünkü biz her zaman maksimumu istiyoruz ama demin de belirtmiş olduğum gibi Avrupa Ligi turnuvasını seviyorum, beğeniyorum. Son zamanlarda değeri artan bir turnuva. Seviye gerçekten çok üst seviye. Dolayısıyla bu turnuvayı oynuyor olmaktan dolayı mutluyum. Serkan Yetkin, TRT Spor. Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Mario Kovačević basın toplantısında Fenerbahçe ile oynayacakları maçın kariyerindeki en büyük maç olacağını, şu ana kadarki en büyük maç olacağını söyledi. Mourinho ile karşılaşmayacağım için üzülüyorum ama Tedesco ile karşılaşacağız. Tedesco olağanüstü bir teknik direktör. Nasıl yönetiyor diye analiz yapmaya çalışacağız. Yeni fikirlerle geliyor sürekli. Biz onun yaptığı şeyleri analiz yapacağız şeklinde ifadeleri oldu. Hocanın yorumunu merak ediyorum. So the opposition coach Mario Kovačević said that tomorrow's game will be the biggest match in his career so far. He said that he will not be able to face Mourinho, but also he is happy that he will face with you. He says that you are a great coach. You always try different things, different tactics, and he said that they will try to analyze your tactics. They will try to analyze your ideas. So what would you like to say about his sayings? Yeah, first of all, thank you, and I just can give him the compliments back because we already analyzed Dinamo, and I just can say that it's a team that wants to play football. They have a good structure, really brave. Yeah, it's an offensive style of football in the 4-3-3. So I think he's doing also a very, very good job with very interesting players inside. If you see Dominguez, I think he was in La Masia, you see it when he's building up the game. So compliment also to him. Teşekkür ediyorum. Ben de kendisine aynı şekilde iltifatlarımı iletiyorum. Çünkü biz de onları analiz ettik ve futbol oynamak isteyen cesur, ofansif bir takım 4-3-3 oynuyorlar. Bence çok iyi bir iş çıkarıyorlar. Çok iyi bir takımlar. Dominguez'e baktığınızda La Masia'da oyun kurulumunda ne kadar iyi olduğunu zaten öğrendiğini görüyorsunuz. Dolayısıyla onların çıkarmış oldukları işten dolayı da tebrik ediyorum. Erdem Akbaş, Spor. Benim iki sorum var. Biri Milan'a, biri hocaya. Geldiği günde son iki maçta Fenerbahçe puan kaybı yaşadı ligde. Bunu neye bağlıyor ve geldiği günden itibaren istediklerinin yüzde kaçını sahaya yansıtabildi? Milan'a sorum ise bugün eski başkan Ali Koç takıma veda etti. Yeni başkan Saadettin Saran da oyunculara bir motivasyon konuşması yaptı. Oradaki havayı anlatabilir mi bugünkü yaşananlara dair? So one question is to you, coach. In the last two league games, Fenerbahçe dropped points. What is the reason behind that? And if you had to give a percentage, how much of the things that you want to do in the team, how much of the things you could realize, the things that you want to do in the team, if you had to give a percentage? A low percentage, very low, because I have to say we are far away from that what is in my mind, what is able with this team, I have to say. The problem is, and not an excuse, it's just a problem, it's just facts that we can't train. We can't train. What was the problem? I think that, we didn't play well. You know, bad structure, we lost too many balls, we lost the duels. We lost the duels. Sometimes we even didn't achieve the duels. That is even worse. So, of course, you can imagine that it's my job, to find solutions. And together with my staff, the last days since the match were really, really tough. I think yesterday at midnight we went to the oil station. How you say? Gas station to pick up an ice cream around midnight. So you can imagine a lot of work to do, really. And we have to analyze. We have to be honest to ourselves. I think we are honest with the players because that's the atmosphere that I want to create. That we are always honest. There is no reason to hide or to lie, but we must make the next steps. And we created some ideas because you can imagine. We can't play the same style.
Yüzdesel olarak çok düşük bir yüzde verebilirim. Çünkü şu anda benim istediğim seviyeden çok çok uzaktayız. Bunu bir problem olarak, bir problemimiz var. Bunu bir bahane olarak söylemiyorum ama çok fazla antrenman yapma imkanımız olmadı. Son maçlarda iyi futbol sergileyemedik. Pozisyon olarak sahada kötü bir diziliş sergiledik. Çok fazla top kaybettik. Çok fazla ikili mücadele kaybettik. Hatta zaman zaman daha da kötüsü ikili mücadeleye girmedik bile ama benim ve ekibimin işi bu durumu çözmek. Son dönem tabii ki bizler için zorlu geçti. Şöyle bir örnek verebilirim. Dün gece yarısı benzin istasyonuna dondurma almaya gittik. Bu da ne kadar yoğun çalıştığımızı gösteriyor. Çok fazla işimiz var yapmamız gereken. Çok fazla analiz yapıyoruz. Ama oyuncularımıza karşı her zaman dürüst oluyoruz. Nasıl bir şey istediğimize, nasıl bir atmosfer istediğimize dair dürüst oluyoruz. Zaten bunu saklamaya gerek yok ama adımlar atmamız gerekiyor. Çünkü bu şekilde oynayamayız. İstediğimiz gibi oynayabilmek için ilerlememiz gerekiyor, çalışmamız gerekiyor. Your question is that today Ali Koç came to the training ground to say goodbye and new president Saadettin Saran gave a motivational speech to the team. So how was the atmosphere there, if you can share with us? Yeah, when it's a lot of changes and some, let's say, goodbyes, and so it's sad, but we are here and we train and be focused for the game. Also, new president came and made the speech in front of everybody. So we didn't have a lot of time to speak. I know that we will have time to speak, but the most important thing is the game of tomorrow, and then we will time to do everything. Evet, biliyorsunuz çok fazla değişiklik oldu ve vedalar her zaman üzücüdür. Ama bizler buradayız, antrenmanımızı yaptık, maçımıza odaklandık. Belirtmiş olduğunuz gibi yeni başkanımız da gelip takıma bir konuşma yaptı. Çok fazla konuşacak da vaktimiz olmadı kendisiyle ama muhakkak olacaktır. Ama şu anda yapmamız gereken bizim en önemli şeyimiz yarın oynayacağımız maç. Ondan sonra geri kalanı için vaktimiz olacaktır. Süha Gör, Anadolu Ajansı. Yarın başarılar diliyorum. Aslında arkadaşım Erdem Akbaş'ın sorusuna biraz ek olacak. Normalde ligimizde alışılagelmiş bir durum var. Takımlar teknik adam değiştiklerinde performansları yükselir. Takım bir tepki gösterir ama Fenerbahçe'de durum tam tersi oldu. Bunu neye bağlar hoca? Teşekkür ederim. So in our league there is a trend. When a new coach comes to a team, the performances they increase. But in Fenerbahçe it was the opposite. What is the reason behind that? What can I tell you? I think, the first game was okay. You know, we won Trabzonspor. I think it was a lot of pressure on that game. The second game was not good, but we were really close to win it. Really close, but it was not good. And the third game was very bad. So this is the truth. But sometimes it's like this, you know, you must go down to go up. I think that if from the beginning everything is top, I think you would not have changed the coach. This is for sure. So some problems are there. This is nothing new. I'm not discovering America now. So it's clear that there are some problems, but we are working on them. Bence ilk maçımız iyi denebilirdi. Trabzon'a karşı kazandık ve o maçta da çok fazla baskı vardı. İkinci maçımızda evet iyi değildik ama galibiyete çok çok yakındık. Üçüncü maçımızda çok kötüydük. Bu bir gerçek. Ama bazen yukarıya çıkmanız için aşağıya düşmeniz, aşağıya inmeniz gerekiyor. Zaten şunu da söylemem gerekiyor ki eğer başlangıçta işler iyi olsaydı bir teknik direktör değişikliğine gidilmezdi. Dolayısıyla tabii ki bazı problemler var. Ben Amerika'yı yeniden keşfetmiyorum. Bazı problemler olduğu gerçek ama bizler de bunu çözmek için çalışıyoruz. Son soru Hünkar Bey. İki sorum var. Hünkar Mutlu, TRT Spor, biri Milan'a. Yanında oynadığı partneriyle ilgili ne düşünüyor oyuncu tipi açısından ve hangi futbolcuyla oynayınca rahat ediyor? Diğeri Tedesco'ya. Dinamo Zagreb savunma arkasına atılan toplarda hep pozisyon verdi. Öyle gördük ve bir stopere baskı yapıp diğer stoperin oyun kurmasına izin veriyor. Burada orta saha dribling üzeri koşuyla gol de üretiyorlar. Bizim
stratejimiz ne olacak? Yarın kadroda bir sürpriz bekleyebilir miyiz bu anlamda? Çünkü rakibin dribling üzeri şutları veya çabuk yön değiştirmesine nasıl önlem alacağımıza dair onun analizini merak ediyorum. So one question is to you, Milan. The other one is to the coach. So, of all the partners that you played with in Fenerbahçe, so which player is the one that you feel the most comfortable, and which profile of player is the one that you feel most comfortable when you play together with in defense? But to be honest, I don't care. It's always the coach decision who will play, or me, or with the other guy, or the other guys, not me. So it's always coach decision. We are one team. We have to stay together, and what coach say, we have to do. And only like this we can go somewhere. And I know that with this team, with the motivation, determination, and ideas of the coach and his staff, we can go so far. So we have to believe it, and we have to work on it. Açıkçası kiminle oynadığım benim için hiç önemli değil. Tamamen hocamızın kararı. Ben ve yanımda başka biri oynamış veya ben oynamamışım, başka iki arkadaşım oynamış. Benim için önemli değil. Her zaman hocamızın kararı. Önemli olan takımımızın birlik olması ve hocamızın istediği şeyleri sahada sergilememiz. Biliyorum ki takım motive olduğu zaman, kararlı olduğu zaman ve hocamızın istedikleri yaptığı zaman çok ileri gidebilir. Biz buna inanıyoruz ve bunun için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. So your question is that Dinamo Zagreb, they usually press one defender and let the other defender build up, and their midfielders, they do deep runs, and also they change the game a lot, they switch the game a lot, so they make a lot of shots. So what kind of game plan are you going to have tomorrow, and what kind of precautions will you be taking against them? And then they also dribble and shoot and they score goals like that. So what kind of precautions will you be taking against that? No, you are right. They are doing a lot of things on the pitch. They are doing a lot of things. And then, on a certain level, you can't defend everything. This is clear. Also, they can't defend everything that we do. But important will be that we put on the pitch our game. This will be important. And the more we try it, the more we will succeed, because it's a process. To be dominant, to play brave, it's a process. It's really a process, and I think we have to play here like this. Not just speaking about tomorrow, but in general with Fenerbahçe. I think this is the approach. We have the right club to do it. We have the right players to do it. We just need to implement it step by step. And sometimes you go down and then you go again up. It's part of the process. But you are right. They are doing all this stuff on the pitch. Haklısınız, onlar sahada çok fazla şey yapıyorlar ama belli bir seviyede her şeyi savunamazsınız. Aynı şey onlar için de geçerli. Onlar da tabii ki her şeyi savunamazlar. Ama önemli olan bizim kendi oyunumuzu sergilememiz. Bunu ne kadar çok denersek o kadar başarılı oluruz. Ama tabii ki bu bir süreç. Cesur oynamamız gerekiyor, dominant oynamamız gerekiyor ama bunları yapabilmek de bir süreçten geçiyor. Bizim sadece yarın değil, her zaman Fenerbahçe olarak böyle oynamamız gerekiyor ve böyle oynayabilecek bir kulüpteyiz, böyle oynayabilecek oyunculara sahibiz ama bunu uygulamak için adım adım ilerlememiz gerekiyor. Belirtmiş olduğum gibi bazen çıkışlar yakalamak için önce iniş yaşamanız gerekir. Bu da işin bir parçasıdır ama şu konuda haklısınız, belirtmiş olduğunuz şeyleri yapıyorlar sahada. Teşekkür ederiz, iyi akşamlar diliyoruz. Have a good evening. Thank you.